Merhaba dövüş severler. Bu hafta UFC kartı gerçekten çok hareketli. Formda isimler, kritik eşleşmeler ve geleceği değiştirebilecek performanslar var. Dan Hooker, Arman Tsarukyan, Ingeri Belal Muhammed, Volkan Özdemir ve Alonzo Menifield. Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Hadi başlayalım. Arman Tsarukyan, Dan Hooker. Önce Arman Tsarukyan'la başlayalım. Arman Tsarukyan çıktığı her karşılaşmada seviyeyi yukarı çekiyor. Arman'ın en büyük gücü yalnızca fiziği, hızı ya da güreşi değil. Tempoyu akıllıca kullanması. Rakibinin nefesini kontrol ediyor, ritmini bozuyor. Bunu bir takım oyunu oynar gibi yapabiliyor. Her hamle düşünülmüş, her açı hesaplanmış gibi. Dan Hooker ise bambaşka bir tecrübe. UFC'de sayısız üst düzey isimlerle karşılaştı. Geri adım atmayan, mesafe oyununu çok iyi kullanabilen bir striker. Ama şunu da kabul etmek lazım. Tecrübe artarken fiziksel yük de artıyor. Son yıllardaki sakatlık süreçleri, uzun geri dönüş dönemleri Hooker'ın istikrarını etkiledi. Bu eşleşmeye baktığımızda Hooker'ın avantajı tecrübe, mesafe kontrolü ve sürpriz diz vuruşları. Arman'ın avantajı ise fiziksel dinamizm, takedown tehdidi, sürekli tempo. Son maçlarına baktığımızda temposu gayet yüksek. Striker'la striker, grappler'la grappler gibi dövüşebiliyor. Bir şekilde rakibinin oyununa karşı üstünlük kurmayı becerebiliyor. Buna karşılık Dan Hooker çok tecrübeli, veteran diyebileceğimiz bir adam. Ama Arman'ın kardiyo avantajı, güreş patlamaları ve rakibini kafeste kontrol etmesi bu maçın belirleyicisi olabilecek gibi gözüküyor. Bu maçla ilgili görüşüm, bence bu maç Arman Tsarukyan'ın üstünlüğüyle sonuçlanır. Hooker'ın tek kazanma yolu kontralarla yakalaması. Gelelim Ingeri Belal Muhammed maçına. Bu maç kartın bence en zor tahmin edilen maçı olacak. Çünkü iki dövüşçünün de oyun tarzı çok farklı. Ingeri genç, dinamik ve çok hızlı hareket edebilen bir striker. Ayağını sürekli dışa atıyor, açı alıyor, içeri girip puan çıkarıyor. Özellikle karşıdan gelen rakibi boşa düşürüp cezalandırma konusunda çok başarılı. Belal Muhammed ise bambaşka bir profil. Belal yıllarca yenilmeden geldi. Dünyanın en tempolu zincir güreşlerinden birine sahip. Rakiplerini bitirmiyor ama nefes de aldırmıyor. Fakat kemer maçında Jack Della Maddalena kaybetmesi hem mental hem de momentum açısından bir düşüklük yaratabilir. Belal takedown'u zorlayacak, kafeste kontrol altına almak isteyecek. Ingeri ise mesafe oyunu kurup Belal'in içeri girmesine izin vermemeye çalışacak. Belal Muhammed Jack Della Maddalena'da olduğu gibi eğer boksunu devreye sokup da Ingeri'yi yenmeye çalışırsa bu imkansız. Çok büyük bir taktiksel hata olur. Kendisi yapmış olduğu basın açıklamasında da kırışmaya da hazır olduğunu, strikinglerle de Ingeri'yi yenebileceğini söylüyor. Belal Muhammed bu oyun tarzıyla eğer maça çıkacak olursa Ingeri'ye karşı koyma şansı bence hiç yok. Onun yerine eski old school tarzıyla birlikte girip güreşini, zincir güreşini arda arda sıralayarak kafeste kontrol ederek kendine şans yaratabilir. Belal Muhammed yumruklarıyla da Ingeri'yi yenebileceğini söyledi. Ingeri'nin buna cevabı ise şu oldu. Umarım öyle bir şey yapar, işim daha da kolaylaşır dedi Ingeri. Tabii ki Ingeri'nin de işine gelecek bir olay. Ama sonuç olarak bu maç zor bir maç. Kimin kazanacağı konusuyla ilgili net olmayacağım bir maç. Benim bu maçla ilgili tahminim Ingeri bu maçı alabilir. Ama dediğim gibi aynı zamanda bu maç aslında stillerinde savaşı. Ve geldik Volkan Özdemir, Alonzo Menifield maçına. Öncelikle Volkan Özdemir'le başlayalım. Volkan'ın tecrübesi, zamanlama bilgisi ve karşıdan gelen baskıya vermiş olduğu cevaplar hala çok değerli. Bu maç tam bir power striker karşılaşması olacak. Ama karşımızdaki adam Menifield. Son maçlarında çok formda ve patlayıcı gücü gerçekten tehlikeli. Bir tane düz yumrukla bile maçın rengini değiştirebilen biri. Bu sebeple bu maç Volkan için biraz riskli. Bu maçta Volkan'ın tecrübesi mi ağır basacak yoksa Manifield'ın dinamizmi mi öne çıkacak? Teknik açıdan Volkan bir adım önde. Ama Manifield'ın oyunu kontrollü baskı kurayım değil, daha çok fırsat bulduğum anı değerlendireyim şeklinde ilerliyor. Bu tarz eşleşmelerde tecrübeli isimler genelde avantajlıdır. Ama dinamizmi yüksek rakipler dengeleri bozabilir. Net konuşmak gerekirse Volkan'ın kazanma şansı yüksek. Ama risk seviyesi de yüksek bir maç. Her iki taraftan da maçın seyrini bir anda değiştirecek hamleler gelebilir. Yani bu maç tahmin açısından biraz zor bir maç. Evet değerli dövüş severler, bu haftaki UFC kartlarını konuştuk. Dan Hooker, Arman Tsarukyan, Ingeri Belal Muhammed, Volkan Özdemir ve Alonzo Menifield kartlarını konuştuk. Sizce bu maçlarda kazanan kim olacak? Tahminlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın, üzerine konuşalım.